Şimdi şöyle dur bakayım. Şuraya yüksek. Şurada soket var. Şurada. Şu ayaklara çek bak. Şu 2, 3, 4. Bunlar ayak. Tek tek çıkartılacak bunlar. Şu baştan başlıyorsunuz. Böyle geliyorsunuz yavaş yavaş. Bu tamam. Buraya çek. Beni çek. Şimdi ondan sonra ekranı çıkartmak için şurada vida var. Şu altı çek. Aynen. Onu çekiyorum. Tamam, oraya çek. Oraya çekmeyi genel tut. Bunu yapmadan şu arabayı kapatalım. Orayı keseriz. Şimdi şuraya bak. Şunları açalım. Şu altına tut bakayım. Şurasına hafif şöyle. Tornavida nerede? Küçük tornavida yok mu? Şuradan tut. Evet, 2015 Mazda 3 dokunmatik ekran çalışmıyordu. Biz de bir tane dokunmatik ekran kısmını aldık. Takacağız şimdi. Şunu sökmeye başlayalım. Şurada iki vida şurada var, iki de burada var. Onları sökeceğiz. Hızlıca şarjlı matkapla sökelim. Devrini düşürüp. Şimdi çıktı. 4 vidamız var şurada.
Şimdi şurada 4 tırnak var. Bunlar tutuyor. Onu nasıl çıkartacağız bakalım. Şuraya vurmasam. Dur. Şöyle aşağıya doğru çek. Yukarıdan çek biraz. Yok öyle olmadı. Bir dakika. Böyle çıkması lazım ya. Birazcık çıktı ucundan. Bu biraz zor bunu çıkartmak. Şu tırnaklar plastik bunlar. Fazla zorlamadan, kırmadan çıkartmaya çalışmak lazım. Şimdi dokunmatiğin soketi burası. Şunu şöyle açalım. Çok mu karanlık çıkıyor? Şöyle çıkarttık. Şu kısım ekran. Bunu alacağız buradan şöyle komple hiç ellemeden. Bu bütün bu şekilde. Şöyle koyalım kenara. Şimdi olay şu dokunmatik kısmını buradan çıkartmakta iş. Bu biraz zor bir iş. Yani çünkü yapıştırıldığı için biraz zor çıkacak gibi. O yüzden biraz ısıtacağız bunu. Öyle çıkartacağız. Isıtıp çıkartıp temizleyeceğiz. Sonra yenisini buraya yapıştıracağız. Şurada zaten yapışkan kısımları var. Bunları söküp direkt yapıştıracağız. Sonra tekrar toplayacağız. Yani bu işin zor kısmı şu dokunmatik kısmını şu çerçeveden ayırmak aslında. Yani zorlayınca kolay kolay çıkmayacak gibi. Biraz ısıtacağız. Araya bir şey sokarak çıkartacağız. Sonra şuradaki kalan yapışkanları, bantları temizleyeceğiz. Yenisini yapıştıracağız. Ve dokunmatimiz çalışacak bu şekilde. Şimdilik videoyu kapatabilirsin. Şimdi biraz normal fön makinesiyle ısıtacağız şu şekilde. Daha rahat çıksın diye. Bunu birkaç dakika ısıtabilirsiniz. İşin zor kısmı burası demiştim. Bu dokunmatiği buradan ayırmak. İyice ısıtacağız. Ben biraz önce ısıtmıştım biraz daha. Şimdi şöyle bastırarak şuradan bakın. Şimdi biraz ısıtınca çıkmaya daha yakın. Şu aradan bir kart tarzı bir şey sokup bunu böyle şöyle dokunmatik kısmını da kopardık bu arada. Zaten bu çöp. Artık soket kısmını. İşte bu kadar. Kablosu koptu. Önemli değil o zaten çöp. Şimdi bunun şurada kalan şu atıkları temizleyeceğiz güzelce. Temizledikten sonra yeni ekranımızı, dokunmatik ekranımızı getirip yerine takacağız. Şurası çok önemli. Şuradan dikkatlice geçirin şunu. Filme zarar vermeden. Şimdi bunu temizleyeceğiz. Devam edeceğiz. Bunun temizliğini yaptık. Güzelce kazıdık. Alkol varsa alkolün faydası oluyor çıkmasında. Şimdi ekrana yapıştıracağız. Bunun şimdi neyi var böyle? İki taraftan da mı şey koymuşlar? Bir şeyin içine koymuşlar bunu sanki. Ne böyle ya? Koparma da şey yavaş.
yapıştırabiliriz değil mi? Açınca o zaman şu şeylerini çıkartalım, etiketlerini. Evet. Şu dokunmatik kısmını geçireceğiz şuradan. Burası biraz hassas gibi. Evet, şimdi yapıştıralım önce. Ekranı sökelim de görelim. Çünkü görmüyoruz böyle tam. En baştan sökseydik daha iyiydi. Üstüne koyalım bir önce. Altta bir anormallik var. Sıkışıyor içinde o bana. Yapıştı oraya. Şuraya yapıştığı için olmuyordu. Şimdi olur. Yani ilginç işler yani. Şimdi oturdu orası. Evet. O denge ortalıyorum sağa sola doğru. Tamamdır. Şimdi tekrar toplayacağız. Tabii toplamadan önce şu ekranı sileceğiz. Şurayı da bir silsek iyi olur. Şu kısmı silip tekrar eski haline getirip toplayacağız. Arabaya montajını yapacağız. Umarım başarılı oluruz. Teşekkürler. Ekran dokunmatiği değişimini yaptık arkadaşlar. Şimdi bir kontrol edelim şöyle. Gayet güzel çalışıyor dokunmatiği. Herhangi bir sorun gözükmüyor. Tüm köşelere dokunuyorum. Hani bir anormallik var mı diye. Ama herhangi bir sıkıntı yok.
Bu şekilde ekran dokunmatiğinizde sorun varsa Mazda 3 Skyactiv kasalarda, Mazda CX-3'lerde aynı ekran var. Bu dokunmatiği siz de satın alarak işlemi yapabilirsiniz. Biraz meşakkatli. Şu dokunmatiği ekrandan ayırmak çok biraz zor. Bunu buradan çıkartmak kolay aslında, yani çok zor değil ama yapışkanlı olduğu için dokunmatiği ayırmak biraz meşakkatli. Ama yapılabilir, yani el becerisi olan insanlar yapabilir. Dokunmatikte şu anda sorun yok. Gayet güzel çalışıyor yani. Ekran dokunmatiğindeki sorun kısaca şöyle. Ya ekran dokunmatiği komple gidiyor, hiç çalışmıyor, ya da kendi kendine basıyor. Dokunmatik kendi kendine çalışıyor. Bu da kafasını karıştırıyor sistemin. Bunun çözümü bu ekranı çıkartıp arkasındaki ekran dokunmatiğin soketini çıkartırsanız ekran dokunmatiğini komple iptal edip o şekilde kullanabilirsiniz. Şu joystick kısmından kullanırsınız yani. Ama yok ben ekran dokunmatiğinde çalışıyor diyorsanız, çalışsın istiyorsanız benim yaptığım gibi ekran dokunmatiğini yurt dışından satın alıp burada değiştirebilirsiniz. Bu şekilde. Umarım video faydalı olmuştur. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayınız. İyi günler dilerim.